Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 adet hazır yufkadan hazırladığım, yapımı çok kolay, muhteşem sosu ile çok lezzetli pırasalı börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Böreğin iç harcının soğuması gerekiyor. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. 1 adet rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Havucun turuncu rengi çıkıncaya kadar kavuruyorum. Yeterince kavurmuş olduğum havuçların içerisine 3-4 dal yeşil soğanı küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Domates ve biber salçasının ekşi tadı geçmesi için güzelce kavuruyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek güzelce bütün baharatlar birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Küçük küçük doğramış olduğum 700 gram pırasayı ekliyorum. Bu aşamada pırasanın yeşil ve beyaz kısımlarını ayırmıyoruz, her ikisini de kullanıyoruz. Pırasalar tamamen pişinceye kadar ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz, arada bir karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Pırasalar yeterince kavruldu, kenara alıyorum, soğuması için bırakıyorum. Biz de bu arada sosunu hazırlıyoruz. Sosu için 1 su bardağı yoğurdun içerisine 3 adet yumurtayı ekliyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum, güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada yoğurdun ve unun tamamen pürüzsüz hale gelmesine özen gösterin. Sosumuz oldukça güzel kıvam aldı, bunu da kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Daha sonra üzerine 3-4 yemek kaşığı sostan koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce sosluyorum. İsterseniz sosunuzu fırçayla dağıtabilirsiniz, isterseniz yufkanın sağını solunu katlayarak da güzelce her tarafını soslayabilirsiniz. Hangisi sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Sosladığım yufkanın iki kenarını 4 parmak aralıklarla içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra uç kısmına iç harcımızdan koyuyoruz. Ben bu böreği pırasalı yaptım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu börek pırasalı gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. İç harcını koyduktan sonra elimle güzelce yayıyorum.
Daha sonra yufkayı tam orta kısmından rulet yardımıyla kesiyorum. Kenar kısımlardaki iç harcının dökülmemesi için yufkayı içeriye doğru 4 parmak olacak şekilde katlıyorum. İç harcını koyduğum bölümden başlayarak kestiğim bölüme kadar rulo yapıyorum. Bu aşamada yufkanızı ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmayın. Kestiğim kısmı alta gelecek şekilde rulo yapıyorum. Daha sonra her iki ucu ortaya doğru katlıyorum. Katladığım bölümlerini yuvarlıyorum, uçlarını birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şeklini vermek bu kadar kolay. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Rulo yaptıktan sonra kestiğim bölüm alta kalacak şekilde koyuyorum. Daha sonra her iki ucu ortada birleştiriyorum. Tekrar katlayarak uçlarını tekrar bir araya getiriyorum. Hazırladığım bütün börekleri kenara koyuyorum. Kalan sosu başka bir yayvan kabın içerisine boşaltıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum börekleri sosun içerisine koyuyorum. Böreğin arkasını önünü çevirerek güzelce her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Bu sos böreğimizin gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Böreklerin hepsini güzelce sosladım. Daha güzel gözükmesi için üzerine biraz siyah haşhaş gezdiriyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Böreklerimizi 35 dakika boyunca 180 derecelik fırınımızda pişirdik. Altı üstü nar gibi kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık kıvamında harika böreklerimiz oldu. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu böreği isterseniz hafta sonu kahvaltılarınızda, isterseniz çay saatlerinizde hazırlayabilirsiniz. Bu böreği yaparken birkaç tane püf noktası var. Sizler de ona uyarsanız gerçekten lezzetli börekler elde edersiniz. Ortadan ikiye kesip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı üstü nar gibi kızardı. Gerçekten görüntüsü de çok güzel oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.